İslam dünyasında değişim, çöküşe giden yol. Bir önceki videoda, 16. yüzyılda, İslam dünyasında Türklerin yönetiminde yaşanan son zirve dönemine bakmıştık. Zirveden düşüş, bir anda gerçekleşmedi. Belli belirsiz bir değişim, 17. ve 18. yüzyıllar boyunca devam etti. 17. yüzyıldan itibaren Avrupa, yavaş yavaş kültürel ve askeri alanda dengeyi sağlamaya başlamıştı. Yine de, 18. yüzyılın ortalarına kadar, Avrupa tartışmasız bir üstünlüğe sahip olmadı. Dünyanın geri kalanı içinde, taklit edilmeye değer değildi. 1800'lerden önce, Batı Avrupa ülkelerini model olarak seçen tek hükümdar Rus Çarı Petro oldu. 1600 ile 1800 yılları arasındaki nüfus değişimlerine bakalım. Dünya nüfusunda 15. ve 16. yüzyıllardaki artış mütevaziydi. %21 ve %28 olarak gerçekleşti. 17. yüzyılda, önceki yüzyıldan da daha düşüktü. %12. 17. yüzyılda dünya nüfus artışının düşük olmasının iki önemli sebebi var. Çin, kuzeyli göçebeler olan Mançular tarafından işgal edildi ve fetih uzunca bir sürede tamamlanabildi. Bu yüzden Çin nüfusu artmadı, aksine %13 azaldı. Batı dünyasında ise, yüzyıllardır görülen en kıyıcı savaşlardan biri olan 30 yıl savaşları yaşandı. Temelinde Katolik-Protestan tartışmasının bulunduğu savaşlarda, Avrupa'nın Almanya gibi bazı bölgelerinin yaşanan kayıplar yüzünden çöle döndüğünden bahsedilir. Özellikle savaşların devam ettiği 1625-1650 arasındaki dönemde Avrupa'da da nüfus kaybı yaşanmıştı. 1648 yılında imzalanan Vestfalya Anlaşması ile Avrupa'nın bugünkü devletler sistemi ortaya çıktığı gibi barış ortamı da sağlandı. Bu sayede 17. yüzyılın ikinci yarısında kayıplar telafi edildi ve %11'lik bir büyüme sağlandı. İslam dünyası benzer bir felaketle karşılaşmamasına rağmen, Batı dünyası ile aynı, %11 büyümüş görünüyor. Ortodoks dünyası ise, %26 ile yine ortalamanın üzerinde bir büyüme göstermeyi başarmış. 17. yüzyıldaki ekonomiye bakarsak, Çin'de nüfus gibi ekonominin de küçüldüğü görülüyor. İslam dünyası, nüfusundaki %11'lik büyümeye paralel olarak ekonomide de %12 büyüyebilmiş. Batı dünyası ise her şeye rağmen, İslam dünyasının 2 katı hızda büyümeyi başarmış. Sonuç olarak 17. yüzyılda dengeler açısından önemli bir değişim görünmüyor. Osmanlılar ilk ciddi yenilgilerini 17. yüzyılın sonlarında 1689 yılında Viyana önlerinde aldıklarında askeri olarak hala üstün durumdaydılar. Çarpışmalar, Türklerin Viyana'yı 1689 yılında ikinci defa kuşatmalarıyla başlamıştı. Yani taarruz eden taraf Türklerdi. Avrupalılar mecburen savunma yapıyorlardı. Savaşın başında Avusturya ordusu ciddi bir yenilgi almış, ordunun ağırlıklarının önemli bir kısmı Osmanlıların eline geçmiş, Avusturya İmparatoru alınan yenilgi üzerine bütün ümidini kaybetmiş bir halde Viyana'yı bırakıp kaçmıştı. Fakat Viyanalılar direnmeye devam ettiler. Bu sırada Papa'nın gayretleriyle Viyana'nın kurtarılması için Avusturya, Lehistan, Saksonya, Bavyera gibi ülkeler arasında ittifak kurularak yeni bir ordu oluşturulması sağlanmıştı. Bu orduyu durdurma görevi verilmiş olan Kırım Hanı'nın, kuşatmayı yöneten sadrazamı cezalandırmak için askerlerini çekmesi ve onu Viyana'nın kuşatılmasına karşı olan Budin Beylerbeyi'nin izlemesi üzerine kuşatma başarısız oldu. Yani kuşatmadaki başarısızlığın ana sebebi, Avrupalıların başarısı ya da askeri üstünlükleri değil, Osmanlıların komuta kademesinde ortaya çıkan anlaşmazlıklardı. Osmanlılar, Viyana kuşatmasını kaldırıp geri çekilmek zorunda kaldılar. Bunun üzerine Avrupalılar, fırsatı değerlendirmek için topyekün bir saldırı başlattılar. Böylece Kutsal İttifak Savaşları olarak bilinen uzun bir savaş dönemine girildi. Kutsal İttifak'a katılan ülkeler arasında Alman İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu, Lehistan, yani bugünkü Polonya, Litvanya, Venedik ve Malta bulunuyordu. Sonunda Osmanlılar barış istemek zorunda kaldılar. İkinci Viyana kuşatmasında savaşanların durumunu anlamak, hem o günkü hem de bugünkü tarafların içinde bulunduğu toplumsal psikolojiyi anlamak açısından oldukça değerli. O gün Viyana'yı savunmak zorunda kalan Avrupalıların da, bugünkü Müslümanlar gibi kendilerine güveni yoktu. Müslümanlar üstün durumdaydılar. Avrupa'da önemli değişiklikler yaşanıyor olsa da, bunların siyasi ve askeri sonuçları henüz görünür hale gelmemişti. Avrupalılar, Osmanlılar karşısında yıllardır yenildikleri için, bu sefer de savaşı kazanmayı ummuyor, bu yüzden de savaşmak istemiyorlardı. Ama saldırı altındaydılar
ve mecburen savunma yapıyorlardı. Savaşı kazanınca güvenleri yerine geldi ve topyekün karşı saldırıya geçtiler. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bu, Avrupalıların bundan sonra üstünlüğü ele geçirdikleri ve her savaşı kazandıkları anlamına gelmiyor. Ama psikolojik bariyer kırılmıştı. Rivayetlerde bahsedilen, Müslümanların yükselişinin de aynı şekilde başlayacağı yönünde. Bugünlerde de Avrupa'da önemli değişiklikler gerçekleşiyor olsa da, toplumsal değişimlerin hızı, insanların fark etme eşiğinin oldukça altındadır. Geniş kitlelerin kanaatlerini değiştirmesi için, teorik anlatılar değil, pratik sonuçlar gerekir. O dönemde, Müslümanların uzun zamandır devam eden üstünlüğünden ve Avrupalıların psikolojik ezilmişliklerinden bahsettik. Bugünden bakıldığında bunu anlamak oldukça zor. Bu yüzden, II. Viyana kuşatmasından bir asır önce, Kanuni zamanında İstanbul'da yaşamış Batılılardan ikisinin anlattıkları oldukça değerli. Kanuni zamanında, Alman İmparatorluğu'nun İstanbul Büyükelçisi Osmanlı ordusunu şöyle anlatıyor. İmparatorluğun bitmez tükenmez bütün kaynakları bu ordunun emrinde. Zafere alışkanlık, devamlı seferin tecrübeleri, birlik, düzen, disiplin, kanaatkarlık, uyanıklık, bu büyük ordunun başlıca vasıflarını teşkil ediyor. Bizim ordularımız ise fakir, müsrif, mağlubiyetlerden maneviyatını kaybetmiş, disiplinsiz, başıboş, sarhoş ve açgözlüdür. Eğer doğudan İran sürekli olarak Osmanlıları tehdit etmese, Avrupa'nın işi çoktan bitmişti. İlk dikkat ettiğim özellik, çeşitli sınıflara mensup askerlerin kendi karargahlarından dışarı çıkmamalarıydı. On binlerce askerin bulunduğu karargahlarda mutlak bir sessizlik hüküm sürüyordu. Kavgadan, tartışmadan, şiddetten eser yoktu. Her taraf tertemizdi. En küçük bir süprüntü bile yoktu. Bizim ordugahlarımızda ise içki içilmeyen, kumar oynanmayan, kavga çıkmayan çadır yoktur. Osmanlı cemiyetinin manzarası da aynı ordugahlardaki gibidir. Aynı sessizlik, servet içinde sadelik, kudretine güvenenlere mahsus tevazu, halk tabakalarına kadar yayılmıştır. Osmanlılardan alacağımız çok dersler var. Aynı dönemde, yıllarca İstanbul'da kalan İspanyol yazar ise Osmanlı ordusu için şunları söylüyor. Dünyada hiçbir devletin, Türk topu ve topçusuyla mukayese edilebilecek topçusu yoktur. İstanbul'da eski model olduğu için kullanılmayıp, süs diye surlara konan topları inceledim. Bunlar bile İspanya ordusundaki toplardan çok daha kaliteliydi. Tophane sırtlarına çaptan düşmüş diye yığılan, 400 kadar topu hayretle seyrettim. Bunları alıp topçu kuvveti oluşturmak istemeyecek, hiçbir Avrupa devleti bilmiyorum. 17. yüzyıl biterken, 1699 yılında yapılan Karlofça Antlaşması, Orta Avrupa'daki Osmanlı üstünlüğünün sona erdiğini haber veriyordu. Bu anlaşma, Osmanlı İmparatorluğu'nun batıda büyük çapta toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. Yine de, Avrupa'nın dört büyük devletiyle 16 yıl mücadele etmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün o dönemde hala devam ettiğinin göstergesidir. Osmanlıların yenilgileri devam etmedi. Barış Anlaşması imzalandıktan bir süre sonra, toparlanıp karşı saldırıya geçtiler ve kaybettikleri toprakların önemli bir kısmını geriye aldılar. 1711 yılında, Osmanlılar Prut Savaşı'nda Rus ordusunu neredeyse tamamen yok etmek üzereydiler. Bizim açımızdan önemli olan ise, kaybedilen toprakların, Hristiyanların yoğun olarak yaşadıkları topraklar olmasıdır. Savaşların sonucunda, az sayıda Müslüman bağımsızlığını kaybetmiştir. Çalışmada takip ettiğimiz İslam ülkeleri haritasında, bahsedilen topraklar, bugünkü İslam ülkeleri sınırları içinde yer almıyor. Dolayısıyla verileri etkilemiyor. 18. yüzyılın sonuna kadar, İslam coğrafyasında büyük toprak kayıpları yaşanmadı. Hindistan'ı yöneten Babür İmparatorluğu, gücünün zirvesine 17. yüzyılda ulaştı. İmparatorluğun en parlak dönemi, 1628 yılında tahta geçen Şah Cihan'ın dönemi sayılabilir. Tac Mahal gibi önemli eserler bu dönemde inşa edildi. 1658'de oğlu Evrengzib, babasını tahttan indirerek imparator oldu ve 1707'ye kadar, yani 18. yüzyılın başlarına kadar hüküm sürdü. Onun ölümünden sonra, imparatorluk zayıflamaya başladı. İngiliz Doğu Hindistan şirketi, ancak 1757 yılında Bengal'da yapılan Plassey Savaşı ile Hindistan'da siyasi bir güç haline geldi. Bu yüzden, 18. yüzyılın ikinci yarısında egemenliğini kaybeden İslam ülkesi olarak belki Bangladeş sayılabilir. Ama o zamanlar ayrı bir ülke değil, Hindistan'ın bir bölgesi durumundaydı. Yine en erken işgallerden biri, 1759 yılında
Doğu Türkistan'ın Çin egemenliğine girmesidir. Ama bu kayıp, istatistiklerimize bir değişim olarak yansımayacak. Doğu Türkistan, bugün hala Çin esareti altında, dolayısıyla haritalarımızda İslam ülkesi olarak görünmüyor. 18. yüzyılın sonuna kadar, Avrupalılar İslam topraklarına ulaşmış olsalar bile, bütün çabaları ticari üsler elde etmek yönünde olmuştur. Doğu Afrika, Hindistan ve Endonezya'da ticaret merkezleri oluşturdular ve bunları korumak için askeri üsler de kurdular. Ama çabalarını hiçbir zaman topyekün bir işgale dönüştürmediler. Ya da bu bölgelerde hakimiyet kurup sömürge imparatorlukları oluşturmaya çalışmadılar. Var olan yerel ticaret ağlarına dahil olmakla yetindiler. Bu tercih, sömürgeciliğin henüz gelişmemiş olması ya da Avrupalıların sömürgeciliği bilmemelerinden kaynaklanmıyordu. Çünkü yeni keşfedilen Kuzey ve Güney Amerika ile Avustralya tamamen sömürgeleştirilmiş durumdaydı. Muhtemelen bunun en önemli sebebi, yeni sömürgeleştirilen bölgelerde karşılaştıkları halkların kültürel açıdan oldukça geri, dolayısıyla kolaylıkla egemenlik altına alınabilecek durumda olmaları. İslam ülkelerinde ise kültürel ve askeri açıdan kendilerine denk insanlarla karşı karşıya gelmeleriydi. Amerika keşfedildiğinde Avrupalılar, Arap, Çinli, Malay denizciler gibi kendilerine denk bir rakiple karşılaşmadılar. Oradaki halkları ya öldürdüler ya da egemenlikleri altına aldılar. Sömürgeleştirilen topraklarda Hristiyan misyonerler de kolayca asimilasyonu sağlarlarken, bağımsızlığını kaybeden İslam topraklarında bugüne kadar kayda değer hiçbir başarı gösterebilmiş değiller. Aksine, yüzyıllardır devam eden Avrupa egemenliğinin olduğu yerlerde bile Müslümanlar varlıklarını korumaya devam ediyorlar. Nüfus ve ekonomide çarpıcı değişiklikler 18. yüzyılda, özellikle de yüzyılın ikinci yarısından itibaren görülmeye başlandı. Kültür bölgeleri ile ilgili istatistiklerde 1800 yılına ait veriler yok. Kaynaklarda bu döneme en yakın 1820 yılına ait verileri bulabiliyoruz. Bu yüzden bu verileri kullanmak durumunda kaldık. 1700-1820 yılları arasındaki 120 yıllık dönemde dünya nüfusunun daha önce benzeri görülmedik bir biçimde %68 arttığı görülüyor. Bu değişimin 15. yüzyılda %21, 16. yüzyılda %28, 17. yüzyılda %12 olarak gerçekleştiğini hatırlayalım. Artışı sağlayan Batı dünyası ile Çin'de gerçekleşen büyümedir. Batı dünyasında nüfus artışı %79, Ortodoks dünyasında %116, Çin'de ise %173 olarak gerçekleşmiştir. Bunun doğal sonucu olarak 16. yüzyılda dünya nüfusunun %30'unu oluşturan Çin, 1800'lü yılların başında dünya nüfusunun %38'ini oluşturur hale gelmiş durumda. Avrupa'da nüfus artış oranlarındaki bölgesel dengesizlik aynı şekilde devam ediyor. Hollanda en üst sıraya, İrlanda ikinci sıraya ve İskoçya üçüncü sıraya yükselmiş durumda. Ancak bu değişiklikler tutarlı bir eğilime, kuzey bölgelerindeki artışa işaret ediyor. Kuzeyin, nispeten yavaş büyüyen Akdeniz topluluğunu geçmesine ek olarak, Doğu Avrupa'da yüksek bir hızla büyümeye devam etmektedir. Rus İmparatorluğu artık, Fransa Krallığı'nın, Avrupa'nın en kalabalık devleti olma unvanını elinden almaya hazırlanıyor. 1820 yılına kadar, dünya nüfusu %68 büyümüş görünüyor. Ama rakamın yanıltıcılığının farkında olunmalı. İslam dünyası %21, Hint dünyası %11, Afrika %29 büyümüş. Önceki dönemlerle karşılaştırıldığında, dünyanın diğer bölgelerinde bir düşüş ya da önemli bir farklılık yok. Dünya nüfus artış oranını etkileyen, Çin'deki ve Batı'daki büyüme oranları. Basitleştirmek için incelemelerimizi Batı ve İslam dünyası ile sınırlı tutmayı hedeflediğimizden bahsetmiştik. Ama Çin'deki değişim ve büyüme o kadar fazla ki dünya nüfus ve ekonomi istatistiklerini önemli ölçüde etkiler hale gelmiş durumda. Çin'deki değişime değinilmez ise, dünya istatistikleri şüpheli hale geliyor. Bu bölgelerdeki büyüme sebepleri araştırıldığında, en önemli etken olarak sağlanan istikrar ortamı gösteriliyor. Onun dışında, kolonilerden gelen mallar ve artan ticaret, Amerika kökenli mısır ve patatesin yaygınlaşması gibi sebepler sıralanıyor. Ama beklendiği gibi, bilime önem verilmesi, endüstri devrimi, demokrasinin yaygınlaşması gibi hemen akla gelen etkenlerin hiçbiri, henüz bu dönem için etkili değil. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren endüstri devrimi başlamış olsa da, etkisi Avrupa'ya yayılmış değil. Belki, İngiltere özelinde bu etkiden bahsedilebilir ki, ülke istatistiklerinde görülecek. Endüstri devriminin etkisini, 19. yüzyıl Avrupa'sında göreceğiz. Çin'deki artış için ise,
endüstri devrimi zaten açıklayıcı olmayacaktır. 18. yüzyılda ekonomideki değişim, 17. yüzyıla göre çok daha dramatik görünüyor. Bu yüzden karşılaştırmalı olarak vermek istiyoruz. 1700-1820 yılları arasındaki 120 yıllık sürede, İslam dünyası, 17. yüzyıldaki %12'ye göre daha iyi bir performans göstererek %29 büyüme sağlamış durumda. Bu büyüme oranı, tablolarda gösterilmeyen Hindistan, Doğu Asya ve Afrika ile kıyaslanabilecek bir büyüme. Ama Batı ekonomisinin %111, Ortodoks dünyasının ise %147 büyüdüğü bir ortamda anlamsız bir hale geliyor. Çin ise tarihte görülmedik bir ekonomik büyüme ile %324 büyümüş durumda. Halbuki 17. yüzyılda %13 küçülmüştü. Çin ekonomisinin dünya ekonomisi içindeki payı göz önünde bulundurulduğunda, dünya ekonomisinin büyüme oranı sağlıklı karşılaştırma yapılabilir olmaktan uzaklaşıyor. Grafikte yer alan 17. yüzyıl ekonomik büyüme oranları, normalin hatırlanabilmesi açısından değerli. İstatistikler, oldukça yaygın bir bakış açısının düzeltilmesi gerektiğini de ortaya koyuyor. İslam dünyası neyi yanlış yaptı da geriledi sorusu, aslında doğru cevabı olmayan bir soru. Çünkü İslam dünyası nüfus ve ekonomide gerilemiyor. Geçmişteki yüzyıllara benzer bir hızda, hatta onları da aşan bir hızda büyümeye devam ediyor. Üstelik bu konuda yalnız da değil, Çin, Batı ve Ortodoks dünyası dışında kalan dünyanın geri kalan bölgeleri içinde benzer bir durum söz konusu. Ama bu üç kültür bölgesi, 18. yüzyılda, özellikle de bu yüzyılın ikinci yarısında, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızda büyüyor. Bunun sonucunda da dünya nüfus ve ekonomi dengesi kökten değişiyor. Aslında Müslüman toplumlar, problemleri olduğunu o tarihlerde de hissetmeye başlamışlardı. Çünkü, yenilmiş değillerse de, yüzyıllardır devam eden bariz üstünlüklerini kaybediyorlardı. Değişimi ilk hissedenler de, İslam dünyası ile Batı arasındaki sınırların neredeyse tamamını kontrol eden Osmanlılardı. Osmanlı orduları, hiç alışık olmadıkları bir şekilde yenilgiler almaya başlamışlardı. Verilen ilk tepki, değişimin sebebini aramak oldu. Laihalar yazıldı, sebepler arandı. Ama problemin kaynağını kendi içlerinde arıyorlardı. Dış dünyanın değiştiğini düşünmek akıllarına bile gelmiyordu. Bu tutum geniş kitleler için hala değişmiş değil. Müslümanlar neden geri kalmışlardı? Bir görüşün ifade ettiği gibi, bilimden uzaklaştıkları ya da felsefeyi terk ettikleri için mi geri kalmışlardı? Bir başka görüşün ifade ettiği gibi, dini hassasiyetlerini kaybetmişlerdi de, onun için mi geri kalmışlardı? İstatistiklerin gösterdiği, bir geri kalma söz konusu ise, bunun sadece Müslümanlar için geçerli olmadığıdır. Batı dünyası ve Çin dışında kalan tüm toplumlar aynı durumla karşı karşıyaydılar. Halbuki bu toplumlarda, 1-2 asır öncesine göre değişen fazla bir şey yoktu. Çin'i bir kenara bırakırsak, değişen Avrupa'ydı. Avrupa'da önemli değişiklikler yaşanmaktaydı. Üstelik bu değişiklikler, planlanarak gerçekleştirilmiş değişiklikler de değildi. Avrupa'nın coğrafi, toplumsal ve ekonomik şartları dolayısıyla ortaya çıkıp şekillenmiş, dolayısıyla diğer toplumlar için birebir tekrarı mümkün olmayan değişikliklerdi. Dünyadaki değişimlerden sonra, şimdi de seçilen örnek ülkelerdeki değişimleri inceleyebiliriz. Önceki yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun, rakipleri karşısında ciddi bir nüfus üstünlüğü vardı. 1600 yılında bu durum rahatlıkla görülüyor. 28 milyonluk nüfusu ile Osmanlı İmparatorluğu, en yakın rakibinin 2 katı nüfusa sahip. Rakamlarda boğulmadan, daha kolay görebilmek için basitleştirerek gösterelim. Grafik, diğer ülkelerin 1600 yılındaki Osmanlı nüfusu cinsinden değerlerini gösteriyor. En yakın rakibi Rusya, neredeyse yarısı kadar. Sonra %40'ı civarında Fransa, İtalya bölgesi ve Almanya bölgesi geliyor. İtalya bölgesi ve Almanya bölgesi olarak isimlendirmenin sebebi, o tarihte İtalya ve Almanya'nın henüz devletleşmelerini tamamlamamış olmaları. 1700'de ülkeler arası dengelerin büyük ölçüde korunduğu görülüyor. İstisna olarak görülebilecek tek ülke Fransa. Bir asır içinde 2 kattan fazla büyüme sağlamış. 1800 yılında ise dengeler tamamen değişmiş durumda. Diğerlerinde artış görülürken Osmanlı nüfusu yerinde sayıyor, hatta küçük bir azalma var. Rusya artık Osmanlı İmparatorluğu'nun yarısı değil, 1,5 katı. Bunun dönemin savaşlarındaki yansımaları rahatlıkla izlenebilir. Fransa,
Osmanlı İmparatorluğunu geçmiş. Halbuki 1600'de %40'ı kadardı. Yine 1600'de Osmanlı İmparatorluğu'nun yarısı bile olmayan Almanya bölgesi ve Avusturya Macaristan ise onunla denk hale gelmiş durumdalar. Ekonomiye bakıldığında tablo daha az kötü görünüyor. Osmanlı toprakları hala göz kamaştırıyor. Büyümenin sebeplerine girmeyeceğiz. Fakat gelir gider dengesinin bozulmaya başladığı gözden kaçırılmamalı. En önemlisi ise rakiplerin performansı. 2 asır içinde Osmanlı ekonomisi %143 büyürken, Avusturya Macaristan İmparatorluğu da benzer bir büyüme sağlıyor. Rus İmparatorluğu bunun 1,5 katı, Fransa ekonomisi ise 2 katından fazla bir büyüme gösteriyor. İngiltere'nin durumu ise çok çarpıcı. 9 kat büyüme sağlamış durumda. Akdeniz bölgesindeki ekonominin düşüşü bölge ülkelerinden görülüyor. İtalya'da 2 asır içinde büyüme oldukça sınırlı, İspanya'da ise ekonomi küçülmüş. Nüfus ve ekonomi ile ilgili fazlaca veri paylaştığımızın farkındayız. Videonun sonuna yaklaşırken kafa karışıklığını azaltıp sonucu toparlayacak kısa bir özet sunalım. İslam dünyası 1000 yılında dünya nüfusunun %25'ini oluştururken, 19. yüzyıl başlarında %13'ünü ancak oluşturabilir hale geldi. Ekonomide ise tablo daha vahim. İslam dünyası 1000 yılında dünya ekonomisinin %26'sını oluştururken, 19. yüzyıl başlarında %8'ine gerilemiş durumda. Bu haliyle artık dünya sisteminde baskın bir güç olmak bir yana, hayatta kalması bile oldukça zor görünüyor. İslam dünyasının tarihi rakibi durumundaki Batı ve Ortodoks dünyaları ise, 1000 yılında dünya nüfusunun %15'ini oluştururken, 19. yüzyıl başlarında %23'ünü oluşturur hale geldiler. Ekonomide de 1000 yılında, dünya ekonomisinin %14'ünü oluşturuyorlarken, 19. yüzyıl başlarında %29'una ulaşmış durumdalar ve büyümeye devam ediyorlar. Aslında 19. yüzyıla gelmeden önce, daha Avrupa'da bilim ve teknolojide baş döndürücü gelişmeler yaşanmıyorken, endüstri devriminin sonuçları yaygınlaşmamışken, Fransız ihtilali ortada yokken, kimse, demokrasi, insan hakları, milliyetçilik gibi kavramlardan bahsetmiyorken, İslam dünyasının mücadeleyi kaybetmiş olduğu, bugün rahatlıkla görülebiliyor. Askeri ve siyasi sonuçlar henüz yeterince ortaya çıkmadığı için o günlerde fark edilemiyordu. Ama yeni bir gelecek, potansiyel olarak hazır hale gelmiş, doğmayı bekliyordu. Bugün de olduğu gibi. Günümüzde de nüfus ve ekonomi istatistikleri açısından bakıldığında, İslam dünyası karşısında Batı'nın mücadeleyi kaybettiği ama henüz askeri ve siyasi sonuçları görülemediği için bunun anlaşılamadığı sonraki videolarda görülecek. Gelecekle ilgili İslam'ın hakim olacağı yönündeki rivayetler, bu askeri ve siyasi sonuçların ortaya çıkışı olarak da anlaşılabilir. Bir sonraki videoda, nüfus ve ekonomide ortaya çıkan bu tablonun nasıl siyasi sonuçlara dönüştüğünü göreceğiz.